Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oldukça farklı bir tarif olan süt kızartması tarifiyle karşınızdayım. Bu tarif hem çok az malzemeli, hem kısa süre içerisinde hazırlayabileceğiniz, hem de bir o kadar lezzetli bir tarif. Bu tarifimizin 3 ana malzemesi var: süt, şeker ve mısır nişastası. Ben lezzetlendirmek için bir miktar tarçın ve biraz da limon kabuğu rendesi kullanacağım. Öncelikle tüm malzemeleri küçük bir tencereye ekliyorum. 2 su bardağı süt, 1/3 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı mısır nişastası, yarım çay kaşığı toz tarçın, yarım limonun kabuğunun rendesini ilave ediyorum ve tüm malzemeleri bir çırpıcı ile karıştırıyorum. Malzemelerimizi iyice karıştırdıktan sonra ocağın altını orta ateşte açıyoruz. Koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırıyoruz. Sütümüz istediğimiz kıvama geldi. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Bu kıvama geldikten sonra ocağın altını kapatıyoruz. Nişastayla koyu bir kıvamda hazırladığımız sütü uygun bir fırın kabına boşaltmadan önce az sıvı yağ ile yağlıyoruz. Daha sonra hazırlamış olduğumuz sütlü karışımı da cam fırın kabına boşaltıyoruz. Cam kaba koyduktan sonra üzerini düzeltiyoruz. Hazırladığımız karışımı 5 dakika boyunca ilk sıcağı çıkıncaya kadar oda ısısında bekletelim. Ardından 2 saat boyunca buzdolabında bekletip kızartma işlemine o şekilde başlayacağız. İki saatin sonunda sütlü karışımımız oldukça katılaştı. Altını yağladığımız için hızlı bir şekilde fırın kabından ayrılıyor. Bir kesme tahtasının üzerine alıp dilediğimiz boyutlarda muhallebi dilimlere ayırıyoruz. Sütümüzü dilediğimiz şekilde kestikten sonra başka bir karıştırma kabına yarım su bardağı un, yarım su bardağı su, 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyerek güzelce karıştıralım. Un ile yaptığımız karışımın kıvamı bu şekilde. Şimdi yaptığımız bu süt parçalarını önce unlu karışıma, ardından ekmek kırıntısına atıp her tarafını ekmek kırıntısıyla kaplıyoruz. Tüm parçaları bu şekilde hazırlıyoruz.
Şimdi süt dilimlerini kızartmaya başlayabiliriz. Önceden ısıttığımız yağda süt dilimlerini alarak kızartmaya başlayalım. Süt dilimlerini hafif sarı renk aldıktan sonra yağdan alabiliriz. Üzerine çok az toz tarçın serperek, bal ve Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapıyorum. Süt kızartması hazır. Son derece lezzetli bir tarif oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Her hafta birbirinden güzel tariflerle bu kanalda sizlerleyim. Yeni bir tarifte daha görüşmek üzere, hoşça kalın. Hepinize sevgiler.